Merhaba arkadaşlar, İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugünkü projemiz küçük bir el çantası. Yapılışı gerçekten çok kolay ve videoda ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Ayrıntılara geçmeden önce küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone olur, beğeni ve yorumlarınızla kanalımı desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Görüşleriniz benim için çok değerli. Gelelim ayrıntılara. Ölçülerini vererek başlamak istiyorum. Çantanın genişliği yaklaşık olarak 20 santimetre, yüksekliği 16 santimetre, taban derinliği yaklaşık olarak 10 santimetre, üst kenar derinliği ise 6 santimetre. Çantanın sapından tavana kadar olan yükseklik ise yaklaşık olarak 35-36 santimetre. Hem el çantası hem de omuz çantası olarak kullanıma uygun bir çanta. İçi de gördüğünüz gibi oldukça geniş. Bayağı bir eşya alacak kadar genişlikte. Çantayı örmeye ana gövdeden başlıyoruz. 20 santimetre eninde 50 santimetre uzunluğunda bir dikdörtgen parça örüyoruz. Daha sonra yan kenarları örüp çanta sapını taktığımızda işlemleri tamamlıyoruz. Ön bölüme magnetik bir çıt çıt yerleştirdim daha rahat kapanması için. Üst bölüme de bu şekilde bir aksesuar yapıştırdım. İsteğe kalmış. Sizler daha farklı aksesuarlar da ekleyebilirsiniz veya sade olarak kullanabilirsiniz. Gerekli malzemelere gelince 200 gram ağırlığında 2 milimetre genişliğinde simli makrome ipi kullandım. 2 yumak tam yeterli geldi. Çantayı 3,5 milimetrelik tığ ile ördüm. Ayrıca bir makas, bir iğne, birkaç ayraç ve bir çakmağa ihtiyacımız olacak. Hazırsanız yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. Toplam 96 zincir çekerek çantayı örmeye başlıyorum. Bu ilk çekmiş olduğum zinciri saymıyorum. Tabanı sabitlemek için kullanıyorum. Şimdi zincir çekmeye başlıyorum. Toplam 96 zincir çekiyorum. ...96 zincir çektim. Zinciri şu şekilde çeviriyorum. Arka bölümdeki bu çıkıntılara batarak örmeyi sürdüreceğim. Birinci zinciri atlıyorum. İkinci zincirin çıkıntısına batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Tığımdaki ilmeğin içerisinden bu ilmeği geçiriyorum. Bir kaydırma örüyorum. Tığın başını doluyorum. İkinci ilmeğe batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Tığımdaki 3 ilmeği birlikte örerek bir yarım trabzan örüyorum. Tekrar sıradaki ilmeğe batıp bir kaydırma örüyorum. Tığın başını doluyorum. Yine sıradaki ilmeğe batıp bir yarım trabzan örüyorum. Bu şekilde dönüşümlü olarak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi bir kaydırma örüyorum. Bir yarım trabzan. Bir kaydırma. Bir yarım trabzan. ...95. ilmeğe batıyorum ve bir kaydırma yaparak birinci sırayı tamamlıyorum. Toplam 95 ilmek bulunuyor. Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum, dönüş yapıyorum. İkinci sıraya başlayacağım. İkinci sırayı örerken bu şekilde batmayacağız. Burada başak şeklinde gözüken ilmeklerin ön kanadına değil arka kanadına batarak örmeyi sürdüreceğiz. İlk ilmeğin arka kanadına batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Tığımdaki ilmeğin içerisinden geçirip bir kaydırma örüyorum. Tığı doluyorum. Yine ikinci ilmeğin arka kanadına batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Tığdaki 3 ilmeği birlikte örerek bir yarım trabzan örüyorum. Sırayla bu şekilde devam ediyorum.
Son ilmeğe batıyorum. Bir kaydırma örerek ikinci sırayı tamamlıyorum. Bir zincir çekip dönüyorum. Bundan sonra örgümüzü bu şekilde sürdüreceğiz. Her sırayı aynı şekilde örüyoruz. İlk ilmeğin arka kanadına batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Kaydırma yaparak 3. sıraya başlıyorum. Daha sonra bir yarım trabzan örüyorum. Yine bir kaydırma, bir yarım trabzan örerek örmeyi sürdüreceğim. Örgümüzü bu şekilde örmeyi sürdürelim. Eni istediğimiz uzunluğa gelince tekrar birlikte olacağız. Başlangıçtan itibaren toplam 36 sıra ördüm. Başlangıç ipi sağ kenarda, yumaktan gelen ip ise sol kenarda. İpi kesmeyeceğim. Buradan örmeye devam edeceğim. Örerken bu kenardaki yan parçayı da birlikte öreceğiz. Toplam 45 sıra olduktan sonra ipi kesip bu tarafı örmeye başlayacağız. Parçanın ölçülerini de vermek istiyorum. Parçanın uzunluğu yaklaşık olarak 50 santimetre. Eni ise 20 santimetre. Sağ taraftan 23 ilmek sayıp işaretleyeceğim. Burası kapak bölümü olacak. Bu tarafı örmeyeceğiz. 23 ilmek sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Buraya ayraç yerleştiriyorum. Buradan başlayacağım ve ayraca kadar örmeyi sürdüreceğim. Şimdi 37. sıraya başlıyorum. Bir zincir çekiyorum, dönüş yapıyorum. İlk olarak 10 ilmek kaydırma öreceğim. İlk ilmeğe batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Tığdaki ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Bir kaydırma ördüm. Devam ediyorum. 10 tane olacak. On kaydırma ördükten sonra 15 ilmek sık iğne öreceğim. İlmeklerin yine arka kanatlarına batıyorum. ...15 sık iğne ördükten sonra 3 ilmeğe batarak 3 ilmek çıkartacağım ve üçünü birlikte öreceğim. 2 ilmek eksilteceğim. Sırayla ilmeklerin arka kanatlarına batıyorum. 1, 2, 3 ilmek çıkardım. Tığımdaki ilmekle birlikte 4 ilmek oldu. Hepsini birlikte örüyorum. 2 ilmek eksilttim. Buraya bir ayraç yerleştiriyorum. Tam köşe noktası burası. Devam ediyorum. Toplam 16 ilmek sık iğne örüyorum. ...16 sık iğne ördükten sonra yine 3 ilmeği birlikte öreceğim. Sırayla 3 ilmek çıkartıyorum. 1, 2, 3. Tığımdaki ilmekle birlikte hepsini birlikte örerek 2 ilmek de burada eksilttim. Buraya da bir ayraç yerleştiriyorum. İkinci köşe. Devam ediyorum. 15 sık iğne örüyorum. ...15 sık iğne ördüm. Ayraca kadar olan 10 ilmeği kaydırma örerek tamamlayacağım. Sırayla 10 kaydırma örüyorum. 10 kaydırma örerek 37. sırayı tamamladım.
Bir zincir çekiyorum. 38. sıraya başlayacağım. Buradaki kaydırma ilmeklerin sayısı değişmiyor. 10 ilmek örüyorum. Kaydırma yapıyorum. On kaydırma ilmekten sonra 14 sık iğne öreceğim. Bir ilmek bu tarafta eksilecek. Bir alt sırada 15 sık iğne örmüştük. Her sırada bir sık iğne sayısı eksilecek burada. Şimdi sırayla arka kanatlarına batıyorum ilmeklerin ve 14 sık iğne örüyorum. ...14 sık iğne ördüm. Tam orta noktada ayracımız var. Şimdi bu ayracın sağındaki ilmeğe, ayracın bulunduğu ilmeğe ve bir sonraki ilmeğe batarak 3 ilmeği birlikte öreceğim. Önce ayracı çıkartıyorum. 1 2 3 ilmek aldım. Hepsini birlikte örerek 2 ilmek eksilttim. Yine buraya ayracı yerleştiriyorum köşe noktasına. Bir ilmek eksildi. Bir ilmek de burada eksileceği için ortada 16 sık iğne vardı. Şimdi 14 sık iğne öreceğiz. Devam ediyorum. ...14 sık iğne ördüm. Yine ayracın sağındaki ve solundaki ilmeği, bir de ayracın bulunduğu ilmeği birlikte öreceğim. 1 2 3 ilmek aldım. Bütün ilmekleri birlikte örüyorum. 2 ilmek de bu tarafta eksilttim. Yine ayracı bu ilmeğe yerleştiriyorum. Devam ediyorum. 14 sık iğne öreceğim. Bir sık iğne eksiltmiştik. ...14 sık iğneden sonra 10 kaydırma örüyorum. ...38. sırayı tamamladım. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. 39. sıraya başlayacağım. Yine 10 kaydırma örüyorum. ...10 kaydırmadan sonra 13 sık iğne öreceğim. Bir ilmek daha eksilecek. ...13 sık iğne ördüm. Ayracın sağındaki ilmekten başlıyorum. 1 2 3 ilmeği birlikte örüyorum. Yine 2 ilmek eksiltiyorum. 1 2 3. Bütün ilmekleri birlikte örüyorum. 2 ilmek eksilttim. Ayracı yerleştiriyorum. Şimdi 12 sık iğne örüyorum. 2 ilmek eksilmiş oluyor. ...12 sık iğne ördüm. Yine 3 ilmeği birlikte örüyorum. 1 2
3. Bütün ilmekleri kapatıyorum. Ayrıcı yerleştiriyorum. 13 sık iğne örüyorum. On üç sık iğne ördüm. Sıra sonuna kadar 10 ilmeği kaydırma örüyorum. Onuncu kaydırmayı örerek 39. sırayı tamamlıyorum. Bu şekilde örmeyi sürdüreceğiz. İki ayraç arasında 2 ilmek kaldığında 45. sırayı örmeye başlayacağız. Bu şekilde örgümüzü sürdürelim. Son sırayı örerken tekrar birlikte olacağız. Ayrıca her sıradaki ilmek sayısını açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Kafanız karışırsa oradan da takip edebilirsiniz. Devam edelim. 44. sırayı tamamladım. Şimdi 45. ve son sırayı öreceğim. Burada taban bölümünde 2 ilmek kaldı. Son sırada bu ilmekleri de kapattığımızda bu bölümü tamamlamış olacağız. Bir zincir çektim, dönüyorum ve 45. sıraya başlıyorum. 10 ilmek kaydırma örüyorum. On ilmek kaydırma ördükten sonra 7 ilmek sık iğne örüyorum. Şimdi 3 ilmeği birlikte örüyorum. 1 2 3. Bütün ilmekleri kapatıyorum. Burada kalan bir ilmekle birlikte 3 ilmek daha beraber örüyorum. 1 2 3. Orta bölümü kapatmış oldum. Şimdi 7 ilmek sık iğne örerek devam ediyorum. Son 10 ilmeği de kaydırma örerek 45. sırayı tamamlıyorum. Yan tarafı tamamladım. Şimdi dikmek için bir miktar ip ayırıp ipi keseceğim. İpi kesiyorum. İlmeğin içerisinden geçirip sabitliyorum. Şimdi bu bölümü dikerek birleştireceğim. Kenarda bırakmış olduğum ipe iğneyi geçirdim ve çantayı şöyle çeviriyorum. Burası ters taraf olacak. Karşılıklı dikeceğim. İlk ilmeğe batıyorum. İki ucu birleştiriyorum. Daha sonra yine bu taraftaki ilk ilmeğe batıyorum. Sıkıca tutturuyorum. Şimdi ikinci ilmekleri karşılıklı dikeceğim. Hemen alttaki ilmeğe batıyorum. Bu tarafta da ikinci ilmeğe batıyorum. İğneyi çekiyorum. Üçüncü ilmekleri de aynı şekilde alıyorum. Dikiyorum. Sırayla bu alt bölüme kadar ilmekleri karşılıklı dikiyorum. İpi sıkı tutuyorum.
İlmeklerin dikişini tamamladım. Burada ilmek eksilttiğimiz yere geldim. Delik oluşmaması için ipi ilmekler arasından yürütüyorum. İyice sıkıştırdıktan sonra ipi sabitliyorum. Düğümledim. Daha sonra çakmakla yakarak çözülmemesi için ipi tutturuyorum. Bitmiş hali bu şekilde. Şimdi çantanın diğer yan tarafını öreceğiz. Aynen burayı ördüğümüz gibi örüyoruz. Başlangıçtan itibaren 23 ilmek saydım ve 23. ilmeğe bir ayraç yerleştirdim. Bu ilmekten sonraki ilmeğin arka kanadına batıyorum ve buraya ipi takıyorum. Fazlalık ipi araya alıyorum. Bir zincir çekerek ipi sıkıştırıyorum. Daha sonra bir zincir daha çekiyorum. Bu ilk kaydırma ilmeğimiz olacak. Şimdi sıradaki ilmeğe batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Tığdaki ilmeğin içerisinden geçiriyorum. 2 kaydırma oldu. Devam ediyorum. Sıradaki ilmeğe batıyorum. Örerken bu ipi de bu şekilde araya alarak gizliyorum. 3. kaydırma. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Şimdi 15 ilmek sık iğne örüyorum. ...15 sık iğne ördüm. Şimdi sırayla 3 ilmek çıkartıyorum. 1 2 3. Tığımdaki bütün ilmekleri kapatıyorum. 2 ilmek eksilttim. Buraya bir ayraç yerleştiriyorum. Birinci köşeyi oluşturdum. Devam ediyorum. 16 sık iğne örüyorum. 16 sık iğne ördüm. Yine sırayla 3 ilmeğe batıyorum. 1 2 3 ilmek aldım. Tığdaki bütün ilmekleri kapatıyorum. Buraya bir ayraç yerleştiriyorum. İkinci köşeyi oluşturdum. Devam ediyorum. 15 sık iğne örüyorum. 15 sık iğne ördüm. 10 kaydırma yaparak birinci sırayı tamamlayacağım. On kaydırma ördüm. Bir zincir çekiyorum. Dönüş yapıyorum. İkinci sıraya başlayacağım. Aynen diğer tarafı ördüğümüz gibi örgümüzü sürdürelim. Orta dikişi de kapatalım. Tekrar birlikte olacağız. Diğer yan kenarı da ördüm.
Şimdi çantanın ağız kısmına bir sıra kaydırma öreceğim. Bu kenarda kapak için 23 ilmek ayırmıştık. 23 kaydırma yaparak dönüş yapacağım. İlk ilmeğe batıyorum. Arka kanadına bir ilmek alıyorum. İpi buraya bağlıyorum. Sıkıştırıyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Örerken bu fazlalık ipi de arada yürüterek temizleyeceğim. Önce ikinci ilmeğin arka kanadına batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Kaydırma örüyorum. Sıradaki ilmeğe batıyorum. Bu fazlalık ipin üzerinden ipi alıyorum. Kaydırma örüyorum. Bir kez ipin altından, bir kez üstünden alarak örüyoruz. Bu ip de arada gizlenmiş oluyor. Bu şekilde köşeye kadar devam edelim. Son ilmeğe batıyorum. 23 kaydırma ördüm. Dönüyorum. Şimdi ön bölüme çalışacağız. Her sıra başına batarak kaydırma öreceğim. Önce bu sıraya batıyorum. Daha sonra araya batıyorum. Bu bölümde de her sıra başına batarak 36 kaydırma ördüm. Şimdi diğer yan tarafa geçiyorum. Burayı örerken de bu fazlalık ipi arada yürüteceğim. İlmeğin arka kanadına batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum ve kaydırma örüyorum. Devam ediyorum. ...23 ilmekte bu yan kenar için ördüm. Şimdi yan parçanın üzerine 8 kaydırma öreceğim. Kaydırmaları bu ilmeklere batarak örüyorum. Dikişi atlıyorum. 1 2 3 4 dikişi atladım. Devam ediyorum. 5 6 7 8 yan kenarın üzerine 8 kaydırma ördüm. Şimdi ön bölüme geldim. Buranın fazla esnememesi için her ilmeğe batacağım ama arada atlayarak devam edeceğim. Şimdi sıradaki ilmeğe batıyorum. Kaydırma örüyorum. Bir de bu çıkıntı şeklindeki sıranın tepesine batıp bir kaydırma örüyorum. Şimdi aradaki bir sırayı atlıyorum. Bir kaydırma örüyorum. Şimdi devam ediyorum. Yine aradaki bir sırayı atlıyorum. Devam ediyorum. Yani arada birer sıra atlayarak burayı kontrol edin. Fazla sıkı da olmasın, gevşek de olmasın, toparlansın. Arada atlayarak devam edelim. Ön bölümü tamamladım. Örerken tümseklerden oluşan sıra başlarına hep battım.
Aralarda ise bir batıp bir atlayarak devam ettim. O yüzden bu bölüm gördüğünüz gibi biraz toparladı ama çok da sıkı olmadı. Şimdi diğer yan kenar bölümde de 8 kaydırma öreceğim. Batıyorum aralara. 1 2 3 4 dikişi atlıyorum, devam ediyorum. 5 6 7 8. Başladığım noktaya geldim. Burada ipi keseceğim ve buradaki sıra başıyla burayı birleştirerek kapatacağım. İpi iğneye geçiriyorum. Başlangıçtaki ilk zincirin her iki kanadının altından iğneyi bu şekilde geçiriyorum. İpin çıktığı ilmeğe üstten batıyorum. Burada bir ilmek oluşturdum. Bu şekilde burayı kapatmış oldum gördüğünüz gibi. Daha sonra ipi aradan yürütüyorum. Önce ipi sabitliyorum. Fazlalığı kesiyorum. Çakmakla ucunu yakarak açılmamasını sağlıyorum. Bu şekilde üst bölümü de tamamlamış oldum. Şimdi çanta sapını örmeye başlayacağız. Şimdi çantanın sapını örmeye başlayacağım. Başlangıçta biraz fazla ip bırakıyorum. Dikmek için kullanacağım. Önce bir zincir çekerek düğümlüyorum. Birinci zincirle başlıyorum. Toplam 110 zincir çekiyorum. Toplam 110 zincir çektim. Şöyle zinciri çeviriyorum. İkinci zincirin çıkıntısına batıp bir ilmek alıyorum. Tığdaki ilmeğin içinden geçirip kaydırma yapıyorum. Sırayla bu şekilde ilmekleri kaydırma yaparak örüyorum. Birinci sırayı tamamladım. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. İlmeklerin arka kanatlarına batarak kaydırma örüyorum. Bütün sıraları bu şekilde öreceğiz. İstediğimiz genişliğe gelince tekrar birlikte olacağız. Toplam 6 sıra ördüm. Şimdi ipi kesiyorum. Bir miktar ip ayırıyorum dikmek için. Son ilmeğin içerisinden ipi geçiriyorum. Şimdi çantaya sapı dikeceğiz. Çantanın yan kenarlarını işaretledim, tam orta noktayı. Burası dikiş hizası. Bu tarafta da aynı şekilde. Ters taraftan dikeceğim için önce ters tarafını çeviriyorum çantanın. Çanta sapını alıyorum. Tam orta noktasını işaretledim. Denk gelecek şekilde ters taraftan yerleştiriyorum. Tam hizaya getiriyorum işaretli yeri. 1, 2, 3, 4,
5. ilmeğin hizasında olacak şekilde yerleştirdim ve dikmeye başlıyorum. Devam ediyorum. Yan taraftan da tutturuyorum. Üst tarafı da tutturarak devam ediyorum. Diğer yan kenarı da tutturuyorum. İyice kontrol ettikten sonra ipi sabitliyorum. İlmeklerin arasından geçiriyorum. Fazlalığı kesiyorum. Daha sonra çakmakla yakarak çözülmesin diye sabitledim. Bu şekilde. Dışarıdan görüntüsü de bu şekilde olacak. Şimdi diğer tarafı da aynı şekilde dikelim. Çanta sapını diktim. Çanta sapını diktikten sonra örgünün daha düzgün görünmesi için içerisine katlanmış bir havluyu bu şekilde yerleştirdim. Eklemeler de yaptım. Daha sonra yan bölümlere ve kapak bölümüne yakın mesafeden buhar tuttum. Bu işlemi yaptıktan sonra kapağı kapattım ve çıt çıt yerini ayarladım. Tam orta noktaya manyetik bir çıt çıt diktim. Üzerine de bu şekilde bir aksesuar yapıştırdım. Sıvı silikonla yapıştırdım. Bu işlemi yapmayabilirsiniz. Sade olarak da kullanabilirsiniz. Çantamızın son görünümü bu şekilde. Yan kenarlar, tabanı ve arkadan görünümü böyle. İçi boş olmasına rağmen gördüğünüz gibi oldukça düzgün bir forma sahip arkadaşlar. Bugünkü videonun sonuna geldik. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.